avrat Tatar alacak mı? Ben mi? Men kar dedelerim hepsi Bahçesaray. Hepsi Bahçesaraylı. Третья жена. Это третья жена. Bunda ateş yakıp ateş her tarafta akıtıydı. Ha, ateşi burada yakıyorlar, suyu ısıtıyorlar, kanallardan su gidiyor. Dediler ki Şakir abi Türkçe biliyormuş. Bir konuşayım istedim seninle. Nasılsın? Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyiyim, Türkiye'den geldim, geziyorum. Bahçesaraylı mısın? Ha bak sarayda. Bahçesaraylısın. İki hafta çiçek açar. Kendi onu anda koyarlar. O anda açık buzlatarlar. Kendi çıkarırlar. O anda bir salkım. Hanların mezarlığı burada, ailesinin mezarlığı burada. Ha, o arkadaş biliyor. Ha, biliyorlar. Şakir, eyvallah. Türkçeden spesialist gelip öğrettiler. Ha, öğrettiler. Ha, tamam. Tamga birer tamga düşüyor. Yüreği yanır. Пожалуйста. Здравствуйте. Bahçesaray bilet. What time? Okay. Bilet. Bir bilet. Buyur abla. Выход на платформу, видите? Первая ваша. Platform. Platform one. Да. И Спасибо. написано будет на автобусе. Bahçesaray. Spasiba. Spasiba. Arkadaşlar şu an biz buradayız. Simferopol yani Akmescit'teyiz. Kırım Cumhuriyeti'nin başkenti. Şu an Kırım haritasını görüyorsunuz. Nereye gidiyoruz? Bahçesaray'a gidiyoruz dostlar. Burası da Sivastopol. Arası 30 kilometre. Biletimi aldım. 70 ruble. O da ne kadar yapıyor? 70 Amerikan senti işte. Bahçesaray'a gideceğiz. Kırım Hanlığı'nın eski başkenti. Bir gidelim gezelim istiyorum orayı, birazcık tarihi yapıları görelim. Aa, çok teşekkür ederim abla. Nasılsınız? Kırım Türk'ü müsünüz? Türkiye'den geldim ben de gezmeye. Sağ ol abla, güle güle, hayırlı yolculuklar. Bahçesaray'da fazlaca Kırım Türk'ünün yaşadığını öğrendim. Hem onları ziyaret etmek istiyorum hem tarihi yapıları ziyaret etmek istiyorum. Birinci platformdan kalkacakmış otobüsümüz. Вы не в курсе, что на объекте транспортной инфраструктуры съемка запрещена вашим сведениям? Пожалуйста, прекратите съемку. Video? No? Okay. Abimiz geldi, uyardı. Terminalde video çekmek yasak dedi. Ben de aşağıda çekmedim. Şimdi servisimiz geldi. Bayağı da bir kalabalık. Ayakta yolcular var. Yarım saat 40 dakika falan sürer diye düşünüyorum. Yani dolmuş gibi her yere girerse bir saati de bulabilir. Bilmiyorum. Neyse. Bahçesaray'da görüşürüz. Kırım'a geldiğimden beri indirdiğim çevrim dışı haritaların hiçbiri çalışmıyor dostlar. Mesela bu bir tanesi. Farklı bir noktada gösteriyor şu an bizi. Normalde Bahçesaray'dayız, buradayız. Ben de ne yapıyorum? Çevremde bir restoran ya da bir park, bir şey varsa bakıyorum. Onun ismini haritada buluyorum. Takip ediyorum istikameti. Bindiğim otobüslerde hep o şekilde yolumu buldum, halk otobüslerinde. Abi ne kadar sıkıntıymış ya. Hiçbir yerde video çektirmiyorlar. Sürekli bir asker üniformalı birisi geliyor. Çektiğim videoları sildiriyor bana. Özellikle terminallerde. Bir türlü anlatamadım buraya nasıl gelineceğini. Dur, neydi ya? Şeyin adına bakmam lazım. İstasyonun adına bakmam lazım. Akmescit'ten yani Simferopol'den Zapotnaya ismindeki otobüs terminaline gidiyorsunuz. Oradan Bahçesaray'a gelen minibüsler kalkıyor dostlar. İlk videoyu Allah'tan görmediler. Yani o videoyu çekebildim, saklayabildim. Bilet aldığım var ya, otobüs terminalini göstermiştim. Orası Simferopol'deki Zapotnaya ismindeki otobüs terminali. Oradan biniyorsunuz, Bahçesaray'a geliyorsunuz. Burada şehrin dışında indiriyor. Dolmuşa binmeniz gerekiyor. 2 numaralı dolmuş sizi Bahçesaray'ın merkezine getiriyor dostlar. 27 ruble o da. Kırım'ın güneyinde kalıyor dostlar Bahçesaray. Çok büyük bir şehir değil. İnternette 30 bin ile 50 bin arasında yazıyordu nüfusu. Tam olarak kaç nüfusa sahiptir onu maalesef bilemiyorum. Ama tarihi bir şehre geldik. Kırım Hanlığı'nın başkentiydi burası zamanında. Kırım Hanlığı tarih kitaplarımızda okuduğumuz, bildiğimiz bir hanlık. Adına aşinayız.
Burada tarihi yapılar var. Hem bu tarihi yapıları görmek istiyorum hem de burada Kırım Tatarları yani Kırım Türkleri yaşıyor. Tanışabilirsek onlardan birileriyle şahane olur vallahi. Bir sohbet etmiş oluruz. Hal hatır sorarız. Bilgi edinmeye çalışırız. Güzel olur. Sağ tarafımızda zaten tarihi yapılar kaldı. Ama girişi ne tarafta onu bulmaya çalışıyorum. Han Sarayı'nın girişinin burası olduğunu söylediler. Kocaman bir lahit var önümüzde. Bembeyaz. Şu an internetim olmadığı için maalesef üstündeki yazıları çeviremiyorum. Normalde Google çeviriyi açıyorsunuz. Fotoğraf özelliği var. Tıklıyorsunuz. Tuttuğunuzda yazıya çeviriyor. Belki tam doğru çevirmiyordur ama yine de anlaşılabilir oluyor genel itibariyle. Öyle okuyorum Rusça yazıları. Bir restorana gittiğinizde de menüler hep Rusça. Bu şekilde okuyorum hep. Burada bir tane anıt var. Öncelikle ona bakalım. Biraz tepeye çıktık ya. Şehri görebiliyoruz en azından bir kısmını. Bu taraftan geldik. Şehrin girişi bu taraftan böyle aşağı doğru gidiyor. Ağaçları numaralandırmışlar. Mesela bu 28 numaralı ağaç. Orada 31 var. Hepsinin üstünde bir numara var. 22-23 var burada. Şuradaki çadırdan bilet aldım 200 ruble yani 2 dolar. Bu çadırın içinde de böyle yerel kıyafetler var. Giyiyorsunuz, fotoğraf çekiliyorsunuz. O da 200 ruble. Burada eski döneme ait maket var. Yün dokuyorlar sanırım. Ya yünden bir şey yapıyorlar ama yorgan tarzı bir şey mi ya da farklı bir şey mi çok anlayamadım. Halı tarzı bir şey mi yapmaya çalışıyorlar. Burada at nalları görüyorum. Öyle keser sapları var. Şu an o kadar kötü bir ışığa geldik ki ters ışık o yüzden çok yansıyor. Ben bile cama yapışmadan çok fazla göremiyorum. Eski fotoğraflar var. Tütün kurutuyorlar mesela şu gördüğünüz tütün. Bir amcanın fotoğrafı var ya tütün kurutuyor orada. Burada hayvanları görüyoruz. Hayvancılık var, tarım var. Onu anlatıyor sanırım. Demir dövüyorlardır. Kendi çanak çömleklerini kendileri yapıyorlar. Yani eskiden insanlar nasıl hayatını geçindiriyorsa o şekilde. Uğultuyu duyuyor musunuz? Onlarca arı var şu an üstümde. Çiçeklere konuyorlar. Bayağı bir tadilat var yalnız burada ya. Restore ediyorlar. Çok kötü bir zamanda gelmişiz be. Yani ne gezilecek bir yer var, ne gösterilecek bir yer var. Önemli bir yapı burası. Yani Han Saray, Kırım Hanlığı'nın yönetildiği yer. 1. sahip Giray tarafından yapılmış burası. Kendisi bir Kırım hükümdarı. 1532 ile 1551 yılları arasında hüküm sürmüş. 1. Selim'in de kayınbiraderi olarak yazıyordu internette. Çevrede 5 tane farklı saray daha varmış ama burası hanlığın yönetildiği saray. Şöyle baktığımız zaman aslında güzel ve büyük de bir kompleks. Bahçesi de güzel. Ama ve lakin hakikaten kötü zamanda gelmişiz. Yani buraya gerçekten restore haline ücret alınması tamamen saçmalık. Ya ben burada neyi ziyaret edip görebilirim ya? Bilsem hiç gelmezdim bile. Çok samimi söylüyorum yani. Ben neyini göreyim burada? Hiçbir şey gözükmüyor ki. Demir görüyorum. Örtüleri görüyorum. Neyi ziyaret edebilirsin ki burada? Müze? Müze? No? Limont. Buradan. Spasiba. Şöyle çeşmeyi göstereyim en azından. Burayı bitirmişler, restore etmişler. Yani restore edilirken bir yer, madem açık tutacaksınız, ücretsiz yapın. Buraya kadar gelip kıymet gösterip gelen insanlar da bu halini ücretsiz görsün yani. Para vermesin şuna. Hani 2 dolar büyük para değil. Olay parasında değil. Olay mentalitede. En azından şu kısmı tadilatsız bir şekilde görebildik. Ya da kapat komple kardeşim. Düzgünce yap çalışmanı. Bitir hızlıca. Biz de sana ayak bağı olmayalım. Evet, şantiyemizin gezisini tamamladık. Neyse biz şehri gezelim ya.
Çünkü этот Экскурсовод anlamıyor bir Türkçe bilmiyor. Или Kırım Tatar Sen var. öz dilini danış Tatarcayı, ben anlarım seni. Ya Anlarım, ben Türkçeyim. Türkiye'den geldim. Aytınız bir laf. Sen de Türksün, ben de Türk'üm. Ben anlarım seni. ha, yaxşı. Ha, ama Rusça danışırsan anlamam. Rusça bilmiyorum. Bir laf aytı bir Bizde bir oğlan var. Türkçe'de okudu. Türkiye'de okudu. O Rus. Özü Rus, Türkiye'de okudu. Senden yaş. Da. Ha, benim yaşımda. Da bek yaşı oğlan. Ha. Şimdi gelir o. Ha, yakşı olan, ha, anladım, tamam. İyi misin abi? Adım Burak benim. Da Burak o yaxşı aldın. Sağ ol abi. Rustem. Rustem, senin de adın Yakşı abi. Evet. Memnun oldum. Ben bunda çalışan inженер. Ha, mühendissin burada. Kontrol yapıyorum. Vallahi geldim ben de göreyim sarayı diye, tadilat varmış şansıma. Şimdi az adam çalışan. Az adam işliyor, Ya, çalışıyor da. burada. Bek- Ne zaman biter tadilat? Kaç aya biter? O başta aytadiler 5 yıl. 5 yıl. Şimdi 7 yıl gerek. 7 yıl gerek. Daha 2 yıl gerek. Of. Уже 5 yıl. Buna bu binada Aha, şurada. da. 2 yıl sonra bitecek değil mi? Doğru anladım. Şahin Türkçe. Şahin, evet. Şahin Sokol. Aha, Şahin. Şahin bu. Şahin bunda evlerde hanlar şahinlerini kolga Ha, kola konuyor şahinler. da. Buradan mı uçuruyorlardı? aşağıdan bunda içine su tökeydiler. Aha. Kuş korkan sunu. Aha. Uça. Son kolunu verirler. Otura az beri Ha. öğretirler öyle. Ha, yakalıyorlar öyle, Da. uçmaya gelmesini Da, öğretiyor. da. Uçuyor, geri geliyor. Onu Da, da. eğitiyorlar. Ana handa keli. Ha, şey. Kıyafeti giymiş. Şey oluyor, Kırım Hanı değil mi? Da be. 1. Giray mı? Bilmeyeyim. Спрашивают, это первый герой или какой? Первый герой. Так, по-моему, первый, да. У первого А героя один побольше не. был. Про тебя спрашивают. А третья жена. Это третья жена, да. Şimdi bu taraf haremge bakaydı. Harem. Harem bunda. Ha, burası harem. Da. Buna koruyorsun. Hı hı. Ocak. Ocak. Kaminleriydi Hı hı. o tarafta. 2 etajlı bir binaydı. 2 taraflı. Da, 2 taraflı. Son bu tarafta Hı hı. balalargaydı. Çocuklar, balalar. Da, bu taraf. Ha, bu taraftalardı. Şimdi açtılar. Ha, tamam. Vallahi iyi ki tanıştık abi ya. Yoksa ben bir tur attım, hiçbir şey anlamamıştım vallahi. Sağ olasın Rüstem abi. Bu binada, Hı hı. çiçeklerini tuşlaydılar aşağı. Çiçek ekiyorlar. Çiçekte. Son 1-2 aydan kendi çıkarıp oturtaydılar. Ha, burada ekiyorlar, biraz büyüyünce buraya çıkarıyorlar. Son 1-2 hafta çiçek açar, kendi onu anda koyarlar, o anda açık buzlatıyorlar. Kendi çıkarırlar, anda bir salkın. He, anladım. 4-5 kere lolalar çiçek açaydı. Lale o zaman burada da açıyor. Bek doğru da. Kaç yaşındasın Rüstem abi? 67. 67. Benim de 31 yaşım var. Oo. Da? Aha. Maşallah. Ben beledim 25. Aa, yok. teşekkür ederim. Ben beledim yok sana. Sen doğma büyüme Bahçesaraylı mısın? Yok, babam Bahçeli, ben Kırgızistan'da yaşadım. Kırgızistan'da yaşadın. Da. Bu kapı çukur kapı aşağı. Çukur kapı aşağı Ha, doğru da, gidiyor. da. Garemgi. Abi şimdi anlam kazandı turumuz. Şimdi gerçekten anlam kazandı turumuz. Görüyorsun duvarlar. Hı hı. Tursa vaktinde buna bu duvarlar yapılgan. O zaman Osmanlı döneminde Osmanlı'ya katıldı ya Kırım Hanlığı. Da. Buraya böyle bir şeyler yapmışlar, geliştirmişler sarayı. Büyütmüşlerdir. Türkiye'den spesyalist gelip öğrettiler. Ha, öğrettiler. Ha, Ha. tamam. Görüyorsun Hı hı. teşkiler anda sıcak hava kireydi bunda. Şimdi burası hamam mıydı? Da bu hamam. Hamam burası. Ha, Evet. burada yıkanıyorlardı o zaman. Evet. Sıcak su şeyleri filan açmışlar, kanalları. Bunda Osmanlı'dan gelip öğrettiler o zaman mimarlar. bunda ateş yakıp Hı hı. ateş her tarafta gideydi. Ha, ateşi burada yakıyorlar, Evet, suyu ısıtıyorlar, kanallardan su gidiyor. Siz de rahatlıkla sıcak suda yıkanabiliyorsunuz o dönemde. Bunda görüyorsun kiremit. Hı hı. Kiremitler var. Da o
altı köşeli ol. Altı köşeli. Da. Altıgen ha. Da. Topkapı da hepsi temelleri buna budan yasalgan. Topkapı'nın temelleri altıgan Mında getirdiler. buradan götürdüler. Yok, andan mında. Oradan buraya getirdiler. Da. Heh, tamam. Bu birinci Giray'dı değil mi hanı yaptıran? Yok, Giray Han birinci Eskişehir'de. Mında onun oğlu yaptı. Oğlu yaptı. He. Buna görüyorsun. Mında cılı. Evet şeyler yollar var, kanallar var. Buna mında topege duvarlı içinde evi. Heh, ve şurada daha net gözüküyor. Bu kanallardan akıyor sular. Bahçeşehir'de kaç Kırım Tatarı yaşar? Mında bir 10.000 var Bahçesaray'da. Bahçesaray'da 10.000. O rayonda 40.000 var. 40.000. Da. Bütün Kırım'da 200.000. 200.000. Ukrayna'da da parti. Turciya'da 5 milyon 5 milyon. Kırım Tatar çıkan bundan. Bizde en bilindik Kırım Tatarı İlber Ortaylı var ya tarihçi. Aha. Bilir misin onu? Yok bilmeyeyim. O bizdeki en ünlü Kırım Tatarı o. Benim Aa. bildiğim o. Da. Çok ünlü bir tarihçi o, evet. Bunda bir kimse bilmeydi bu binalar. Kimse bilmiyordu. Bilmeydi. Bunda Ha. ot olsaydı, çiçek, bıltır açtılar. Buna bu görüyorsun buna bir kimse bilmeydi. Arkeolojik kazı yapınca buldular bunları. Da. Bahçe olarak kullanıyorlardı. Bir kazdılar, alttan hamam çıktı. Sen birinci görüyorsun bu şeylerini. Ben şanslıyım o zaman. Geldim bir kendimi kötü hissettim. Restore oluyor ya burası. Aha dedim göremedik. Ama demek ki şanslıymışım. Kaydan bunda Kırım'a geldin? Başsaray'a mı Eli? İlk şeye gittim. Akmescit'e Aa, gittim. gittin. Bugün geldim Bahçesaray'a. Daha yeni geldim. Bunda kaç güne hamam var idi. He. Sıcak sular kiteydi. Görüyorsun? Hı hı. Şeyleri gözüküyor Da, ya. da, da. İzleri gözüküyor. Plitkası yok şimdi plitkası. Kırım Tatarcasıyla bizim Türkçe bayağı yakınmış. Ben çok rahat anlıyorum abi seni. Azerbaycan bek yakın. Azerbaycan Evet, size tili. Azerbaycan size de yakın, bize de yakın. Türkmen tili тоже sizge yakın. Evet, Türkmenistan'ın konuştuğu Türkçe de bize yakın. Buna bu bina harem. O vakitlerden kalgan. Harem. Da. Yalnız şeyi çok güzel, mimarisi, tasarımı çok güzel binanın. Bunlar bek eskiden kalgan. Birinci Han Saray'da Devlet Saray var idi. Eskişehir'de. Bu andan getirgen. Diğer saraydan getirmişler, bu 500 eskiymiş. 500 yıl. 500 yıl. Da, bunlarga. Oo, tarihe dokunuyoruz şu Da, an. da, da. 500 yıllık. Burası harem o zaman. Harem. Ha, şu balkon buradan içeriden dışarıyı görüyorlar. Yo, bu Değil mi? Muşarabi. Muşarabi Muşarabi evlerde traydı. Na fasadi. Fasad. dışarıyı görüyor, pencere. Da. Bundan ormanda gitgende apaylar düşüreydi aşağı akça. Hı hı. Son pomidor, yemiş, kotarıydı keni. Ha, tamam. Bu yüksek ikinci etaşta traydı bunlar. Tamam, anladım. Atıyorum alışveriş yapacağız zaman Da, parayı da, da, koyuyordu. da, da. Oradan bu sefer şey oluyor. Kadınları görmüyor dışarıdaki insanlar. Ters. Ders. Bunda teşek, bunda yapı. Aa, tamam. Da. Çünkü İspanyol mimarisinde de böyle bir Da, şey var. da, Balkon pencere olarak geçiyor. Da, Ona da. benzettim. Alжир, Tunis, Maroko, onlarda. evet, onlarda var, evet. Da, bek doğru. Ya şaka gibi şu an haremin içine girdik. Bunda da duvarlarda buna böyle resimler var. Buna pıltır açtılar. Yok idi. Bunun tübünde buna bu şeyler görün. Eski çizimler hep bunlar. Bunun tübünde. Bunda da yer buna bu şeyler var. Her yer böyle çizimli. Da. Kaç kişi yaşıyordu haremde?
Men bilmiyorum. Bilmiyorsun. Da. Ne kadar güzel ya renkleri. Şu camın şöyle arkasından göstereyim sizlere. Ne kadar güzel bir oda ya. Anda suradan, Kur'an'dan ayetler var. Kur'an'dan ayetler yazıyor. Aslında tavan işlemeleri de çok güzel. Burası da farklı bir oda. Amınımında böyle pencereler bolgan bir. Eskiden pencere mi varmış? Var idi. Mında ana koresin. Evet. Orada resimler var. Посол. Mehmanlar. Bundan kireydiler hanga. Buradan giriyorlardı. Han'ın Bunda da Evli Çelebi. Evliya Çelebi de geldi burada. Biz de onun yolundan gidiyoruz. O zaman giriş burası. Bu taştan yazılgan. Evet, eski bayağı. Da Bayağı eski ya. 500 evvel. 500 yıl evvel. Bu yazılgan. Şeyi de kapıda. Şöyle eski kapıyı da göstereyim. Demir kapı. Bu Bayağı adı- kalın yalnız ya. Bu demir kapı adı. Demir kapı. Evliya Çelebi de ayak bastığımız bu yerlerdeydi. Fontan. Çeşme. Çok güzel yapmışlar yalnız çeşmeyi. Bayağı güzel bir mimari ya. Kırım Girayhan, Hı. Kırım Girayhan var idi. Endi esli başlı olup yan sevda oldu Dilara Bikeç'e. O Dilara Bikeç çok yaşamadı, geçindi. Çok meraklandı, ağladı. Son ozun bana bu skulptörünü Ömer'in çağırıp dedi, öyle bir çeşme. Men kart yüreğim, gözlerim korunsun, men onun ağlaganıma. Son Tatarlar, Sunnitler insanlarını fotosunu etmege olmay. Çünkü namda güller yasadı. Bu koz yaş fontandan tamga birer tamga düşüyor, yüreği yanır girayına. Son birkaç vaktlar geçer, unutular, yüreğine kendine koz yaşlar toplar. Son yifak neler geçiyor, kendine Dilara'nı esli, kendine ağlay. Son çok bütün yaşayış vaktini o Dilara Bikeç'ini eslip kaldı. Bu sular hepsi diler beskaniş yaşayış devam etmez. Spiral. Spiral eder. Devam eder. Son bunda 20. asırda Pushkin geldi. Alexander Sergeevich. Bu çeşmeni korup çok meraklangan. Azbarga çıktı, çapıp gitti. İkiden gül getirdi. Buna bir yere koydu. Yürekke. Sonra 4 satır şiir ayıttı. Şiir yazdı. Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе 2 розы. Люблю немолчный говор твой и поэтические слезы. Solanda varıp tekrar edersiz. O 4 satırın yazdı. 2 yıldan son poema yazdı. Bahçesarayski fontan. Son bu oldu Kozyaş fontan, Bahçesaray fontanı. Bütün dünya bildi böyle fontan olduğunu. Pushkin sayesinde bütün dünyaya yayıldı. Çok güzelmiş ama mimarisi ya. Legendası Türkçe var. Evge gelip baksanız. Evet, internet bulduğumda bakacağım hemen buna. Taparsınız, eşitirsiniz, okursunuz. Pek naz derler Kırım Girayhan askeridir. Pek herkeslerin çok yaxşı görmezdi. Boyun askeriydi. Öldürüyordu, nemeteydi boyunlarga barıp. Ya endi kart vaktinde sevip kaldı. Sevdalandı, unutamadı. Endi kart ayganda onun için buna bile neme oldu. Aytalar işte o Polyachka'ydı ya.
Да? Як Ну, да. ondan kimse bilmez. Bilmiyorum, Demaga, Polyak edimi, Ukrayn edimi, Tatar edimi, ну, öyle yaş bir Kız, kışık да. edi. Onun için sevda oldu, öyle insan. Onun yüreğin darı taştan etmez ediler. Taş gibi neme pek katı yürek eken. Hani öyle adam kartaganda sevda oldu. Yani öyle katı yürekli birisi bile birine sevdalanıp gözyaşı dökebiliyor. Pek katı değil eken. Ama öyle düşünüp olsam bilmiyorum anlasanız. Vallahi çok güzelmiş. Şöyle detayları göstermek istiyorum. Ablanın Rusça okuduğu o dörtlüğü çevirebilecek biri varsa çok sevinirim. Ben bakacağım. Bulabilirsem yorumlara bir yere yazarım, sabitlerim. U yakta bakar kandadan nemem var cami, yifak cami, yifakna içindeki cami. Tek hanlar, hanların balları barıp namaz eterkenler, okur ekenler. Cuma günleri endi Balaban camiye barıp okurlar. Onun için namında altın çeşme. Ne için siz bilirsiniz da barıp namaz etmek o güne gerek abdest almağa. Bu abdestli su akar. Adamlar, insanlar bunda abdest etip ellerin betlerini bilirsiniz. Sonra barıp endi anda dua okurlar. Camiye barıp. Son derler bu çeşmenin yanında durup abdest edip insan düşünür. Men ne yaramaylık yaptım adamlarga. Men yaramaylık yapsam siz bana af verirsiniz. Меня присутствует. Ладно. Aha da men aytırım olsam. Çok memnun oldum abi. Çok sağ olasın. Ağzına sağlık vallahi. Görüşürüz abi. Kendine çok iyi bak. Çok sağ olasın. Çok memnun oldum. Sonunda insan durup ne yaramaylık yapan olsa insanlarga afiyet olsun deyip sorar. Yaxşılık dedi. Onun için abdest alıp bu laflarını aytıp öyle okugan dualar hepsi Allah eşittir eken. Son mümkün eken barıp abdest alıp dua okumaya жүрсіз. Anda yapık, men sizge көрсетейін o camiyi. Tamam. Bu restoratsiya жүрдік. Bu İfak Cami, bu caminin adı işleri çok. Bunda tek hanlar, balları bunda gelir edi. Sadece hanlar ve balaları Da, gelip tek çocukları ular, burada tek namaz ular, kılıyordu. Ular misafirleri olsa bunda gelir edi. Akanları cuma günü men sizge көрсетірім Balaban Cami var. Orada cami andaki. Hepsi bunlar hepsi 16 asırın şeyleri. 16. asırdan kalma. Burada dinleniyorlar. Keyiflenirler. Yemişler, aşarlar, kahve içerler. Buna göre müzika eşliğinde. Müzik çalıyorlar. Ortada bir tane çeşme var. Bir şeyler atıştırıyorlar. Müzik dinliyorlar. 48 han olgan. Buna bu hanların vaktinde 48 han. 36 hanların içindeki hepsi nemesi nasıl aytayım sizge akıllı eken, insaniyetli okumuş ekenler. Okumuşlar hepsi. Hepsi 16'sı çok 8-9 til birleri ediler. 8-9 dil biliyorlar. Til, Fransız, İtalya, Kazakça böyle her birisini konuşur ediler. Sonra müzikadan anlaşır ediler. Hikayeler yazar ediler, türküler yazar ediler. Böyle çok akıllı insanlar ediler bunlar. Sen buranın türküsün değil mi abla? Kırım Tatarısın sen. Ben Kırım Tatarım. Adın ne? Saliye. Saliye, Burak ben de. Çok memnun oldum. Tanışamadık seninle. Çok sağ olasın vallahi. Çok bilmeyeyim. Onun için endi biraz siz endi ko'rganingizni aytayım. Buna bular buna ko'rasiz. Bular 16 asır. 16. asırdan kalma hep. Abla vallahi bayağı iyi biliyorsun ya. Ağzına sağlık. Her şeye hakimsin. Verilir bu 17 asır. 17. asırdan bu kısım. Her yerde çizimler var. Ular bu restavratsiya olganda, Ukrayna vaqtlari olganda, mana ko'rasiz bunların. O 16 asırın şeyleri. O'zlari deyilır yazılı kitaplarda Han sarayda buna bir beyaz renkli şeyler olmaz. Her bir odada o'zun nesi olur eken, nasıl dilber açık eterler, как сказать, не знаю.
Mına bile beyaz olmaz edi. Bir yerde bir şey. Bizde çıksak men sizge ko'rsatarim da. Aha. Öyle edi. Sen doğma büyüme buralı mısın abla? Bahçesaraylı mısın? Men kar dedelerim hepsi Bahçesaray. Hepsi Bahçesaraylı. Burası senin evin. Men de bundan. No bizde 44 sedesi çıkardılar. Evet, sürgün vardı. Sürgünde men anam babam hepsi sürgünde Özbekistan'daydık. Sonra bunda geldim. Tekrardan buraya geldiniz. Burada size toprak mı verdiler? Ev mi verdiler? Evleri var idi. No bizge ularını vermediler. Ya evlerinizi geri iade ettiler değil mi? Başka 25 yıl kuruş ettik. He, tamam. Da Anladım. bizge vermediler bir şey bunda. Tamam. Çünkü bir razılık verdiler bunda gelmege. Biri kar dedem evleri var. Men anne babam, anneannem evi var. o evlere dokunmamışlar o zaman. Ellememişler hiç. Hep anda Kazaklar çalışıyor. Yaşay Tatarların çıkardılar. Kazakları yerleştirdiler. Tamam. Siz gelince onları çıkarıp sizi yerleştirdiler. Ular tek yaşaylar. Bizler başka kurduk. Ha, tamam. Çalışıp. Rüstem Ağa ayıttı mı bu 14 asırlı. Evet. O 14. asır olduğunu bilmiyordum da bu giriş kapısı eski. Da. Bayağı tarihe dokunuyoruz ya valla. Buranın restorasyonu tamamlanmış dostlar. Şu an Büyük Han Camii'ne bakıyoruz. Burada cuma günleri cemaat namaz kılıyormuş. Han da cemaatle namaz kılabilmek için buraya geliyormuş. Ayrı bir yerde onları izleyerek namaz kılıyormuş. Yani güvenliği açısından öyle bir şey yapmışlardır diye düşünüyorum. Han burada namaz kılıyor, cemaat burada namaz kılıyor. Şöyle göstereyim. Büyük Han Camii. Hanların mezarlığı burada, ailesinin mezarlığı burada. Ailesi, bu kaç asırda senede han olduğumunda keçindi. Soyları, keçinse kadın balları hepsi bunda. Hepsi burada. Bu Giray Han. Ha, 1. Giray Han değil mi? 1. Giray Han diye bahsediyordum ya. Giray Han'ın mezarını göstereyim. Zaten hemen girişte sağda en büyük mezar onunki. Bir de şurada bir tane büyük mezar var. Bunda da restorasyon olmadı, işleri çok. Adamlarından vermiyorlar bunda. Ha, daha restorasyon olacak burası. Olacak. Evet. He. Avrat Tatar alacak mı? Ben mi? He. Ay yok, ben ya kendi başıma geziyorum ben. Tek başıma geziyorum. Senin adın ne teyze? Benimki Aliye. Aliye. He. Burak ben de. Memnun oldum. Sağ ol. Kaç yaşındasın? Kaç yaşın var? 80. 80. Burada dinleniyor musun? Ne yapıyorsun? Ha? Oturdun burada dinleniyor musun? Yoruldun mu? Oturam işte. Benim muzum baştan hasta. Muzum. Akayım. He, Akayım baştan hasta. Çok geçmiş olsun. Allah şifa Otur, versin. ben bir yerde oturam. Oturuyorsun. Ura. Bahçesaraylı mısın? Ha bak sarayda mı? Bahçesaraylısın. Yakın. Ha, evin yakın buraya. Evim yakın. Evim yakın. Babam yok, kimsem yok. Kimsen yok. Kimsem yok. Var kimsem. Var orada. Bir evin var. Sen yaşıyorsun orada. Evim var. Nasıl geçiniyorsun peki? Ha? Sana para veriyor mu devlet? Nasıl geçiniyorsun? Beri. Veriyor. Aylık veriyor sana. Ya beri pensiya. Pensiya veriyor. Emeklilik maaşı. Beri. Yetiyor mu sana? Ha? Yetiyor mu sana? Bir ihtiyacın var mı? Yetmese bana bunda oturan beri, para beri. Yetmese bana para. Aşacağım Allah. Var mı bir ihtiyacın? Benden bir isteğin var mı? Ha? Benden bir isteğin var mı? Bir ihtiyacın var mı? Ben el yerim ağırta. El yerim ağırta beni. Her yerin ağrıyor. El yerim ağırta. Hastaneye gittin mi? Hastam çok. Çok hasta. Bana gözlerim görmüyor. Poçkam ağırsa, yüreğim ağırsa, ona para gerek. Para çok gerek. Para çok gerek. Kendimi Bahçesaray sokaklarına attım dostlar. Şöyle manzarayı göstermek istiyorum sizlere. Karşıdaki tepenin orada da evler var.
Yemyeşil yalnız etrafımıza, bayağı güzel gözüküyor. Han Saray oldukça büyük bir saraymış. Yani ben ilk bir girdim, böyle bir dolandım, hiçbir şey anlamadım. Restorasyon var zaten. Aa dedim boşu boşuna geldik. Bir üzüldüm aslında, yani o kadar yoldan geliyorsunuz orayı görmek için. Bir de birazcık böyle sitem ettim, yani madem restorasyon var, madem göremeyeceğiz, niye bilet kesiyorsunuz? Bırakın insanlar girsin çıksın mantığında düşündüm. Ama şanslıyım, hakikaten şans yüzümüze güldü. Rüstem abiyle tanıştık, Salih ablayla tanıştık. İkisi de ağızlarına sağlık, o kadar güzel şeyler anlattılar ki. Ya tabii ki bunun benim Türk olmamla aslında bir alakası var. Çünkü ben bir dolaştım, tam böyle şeye geldim, gişeye geldim, ablaya şeyi söyleyecektim. Ya ben gezip dolaştım ama bir şey göremedim. Acaba ben mi yanlış yerlere girdim? Bir gösterebilir misiniz diyecektim. O da şey dedi, biri seni bekliyor dedi. O kişi de Rüstem abi. Sağ olsun bayağı bir şeyden bahsetti. Keza Salih abla da öyle bayağı bir tarihi olay anlattı. Sarayın hangi kısmının ne olduğundan bahsettiler. Yani ben o kadar detay bilmiyordum açıkçası. Birazcık yüzeysel anlatırım düşüncesindeydim. Bu arada burası bir cami. Şöyle manzarayı görebilir miyiz diye geldim. Keza görüyoruz. Caminin de girişi burası. Güzel de bir sohbet ettik. İkisi de Kırım Tatarı. Buranın Türk'ü. Fark ettiyseniz dilde uyuşuyor. Belli kısımlarda tabii ki de birbirimizi anlamakta zorlanıyoruz. Keza araya Rusça kelimeler falan da katıyorlar ama büyük oranda anladığınızı düşünüyorum. Yani altyazıya vesaireye gerek yok. En azından temel hatlarıyla olayı anladık diye düşünüyorum. Bayağı bir vakit geçirdim, yani çok fazla görüntü aldım içeriden. Sizi sıkmayacak kadarını koymayı planlıyorum ama çok da güzel anlattılar. Güzel de bir sohbet oldu. Uzun bir kısım koyarım diye düşünüyorum. Yani buraya gelmemin sebebi o saraydı ve buradaki Kırım Tatarlarını tanımaktı. Bahçesaray küçük bir yer. Tabii ki sokakları da sizlere göstermek istiyorum. Aklımı aldın lan. Karşıda Rusya bayrağı var. Diğer bayrak da beyaz zemin üzerine konmuş. Bahçesaray. Hep Bahçeşehir diye isim geliyor ya. Bahçesaray arması. Yani şehrin arması. Burası ana cadde. Böyle devam ediyor. Şeye kadar gidiyor, yani ilerideki köylere kadar devam ediyor. Bu aslında pek fazla bir şey yok. Ana caddenin üstünde evler var. İşte ara sokaklara girdiğiniz zaman da ta karşıya kadar, karşıdaki evlere kadar yürüye yürüye ulaşabiliyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla evlerin bahçesi var burada. Kendileri ekip biçiyorlar. Tarımla geçiniyorlardır diye düşünüyorum. Hayvancılık var mıdır? Belki yukarılarda diyeceğim ama öyle bir düz alanda yok ki hayvanları otlatacak. Yani öyle salamazsın hayvan otlasın diye. Gerçi bu arazide de otlar, niye otlamasın ya? İlla ki hayvancılık yapan da vardır. Tabi buranın önemli geçim kaynaklarından biri de turizm olsa gerek, çünkü saray. Yerli turist olduğunu düşünüyorum. Yani Rus olduklarını düşünüyorum. Birkaç grup gördüm. Keza bireysel olarak gelip gezenler de vardı. Tarihi bir yerdeyiz sonuçta. Kırım Hanlığı'nın başkenti. Biliyorsunuz Kırım Hanlığı 300 yıl boyunca Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Ta ki 1774 yılına kadar. Ne oldu 1774'te? Osmanlı İmparatorluğu'yla Çarlık Rusya Kırım Hanlığı'nın bağımsızlığı için anlaşmaya vardı. Küçük Kaynarca Anlaşması imzalandı. Daha sonrasında Kırım Hanlığı bağımsızlığını ilan etti. Tabi Rusları buradaki amacı Kırım Hanlığı'nı önce bağımsızlığına kavuşturmak, daha sonrasında rahatlıkla işgal edebilmek. Yani işgal edebilmek için bir adımdı aslında o. Ve bunu da yaptılar. 1783 yılında Rus İmparatorluğu, Çarlık Rusya burayı kendi topraklarına kattı. Kırım'ın jeopolitik konumu çok önemli. Haritayı açıp bakın. Yani Karadeniz'de önemli bir noktada. Hala bugün Kırım için mücadele veriliyor ki tarih boyunca mücadele verilmiş. Yani burada Yunanlılar gelmiş, İskitler, Romalılar, işte Osmanlı hakimiyeti, ondan sonra Moğollar buraya kadar ulaşmışlar. Altınorda Devleti, sonrasında Kırım Hanlığı, işte Osmanlı İmparatorluğu, bir ara Cenevizliler buraya çökmeye çalışmış. İşte bazı anlaşmazlıklar olmuş filan ki Kırım'ın Osmanlı'ya yanaşma sebeplerinden biridir. Daha sonrasında Rus İmparatorluğu derken Ukrayna topraklarıydı.
2014 yılında Rusya burayı işgal etti. Ama silah atarak değil. Bir referandum yapıyorlar burada. Buradaki halkın büyük bir kısmı Rus olduğu için Rusya'ya bağlanmak istiyor. Bunu kabul ediyor. Tabii ki bir askeri güç olarak Rusya'nın bir korkutucu etkisi de var bunda. 2014 yılından itibaren Rusya Federasyonu'nun bir parçası sayılıyor. Ama bunu sayan sadece Rusya Federasyonu ve birkaç Birleşmiş Milletler ülkesi. Birleşmiş Milletler ülkesinin genel olarak büyük çoğunluğu hala burayı Ukrayna toprağı olarak kabul ediyor ve Rusya'nın burayı işgal ettiğini düşünüyor. Keza Ukrayna da öyle düşünüyor. Hala mücadeleler devam ediyor tabii ki. Şu an biliyorsunuz savaş devam ediyor. Buradan bile aslında bazen gerginliği hissedebiliyorsunuz. Çünkü bazı noktalarda video çekmek sıkıntı olabiliyor. Her yerde askerler var, yaralı askerler var. Halk kendi halinde yaşıyor. Çok böyle bir gerginlik hissetmiyorsunuz sokakta. Ama askerleri görünce birazcık diyorsunuz ki yani ben savaş bölgesine yakın bir yerdeyim. Yaklaşık 150 kilometre uzaktayız savaş bölgesine. Umarım en yakın zamanda o savaş da biter. Binlerce insan hayatını kaybetti. 10 binlerce insan hayatını kaybetti. Simferopol'de yani Akmescit'te dolaşırken yaralı askerleri de sokaklarda görmek mümkündü. Tedavi olmaya gidiyorlar oraya. Gördüm de bir tane dükkan. Burada Tatar geleneksel kıyafetleri satılıyor ve böyle şapkalar satılıyor, geleneksel şapkalar. 400 ruble yani 4 dolar bir tane hatıra almak istiyorum. Bu güzel oldu ya, bu hoşuma gitti şöyle. Bakayım da bir daha. Ya bu rengi beğendim. Bir de şunu beğendim. Ama burası siyah beyaz olsa kesin bunu alırdım. Kumaşı bayağı güzel, bunun üstündeki desenler de güzel. Böyle ışıkta birazcık parlıyor. Bu hoşuma gitti. Kurdele. Да. Şöyle göstereyim sizlere. Bir de şöyle kurdele yapacak abla. Yani 3-4 tanesini bayağı beğendim. Şuradan buldum bu dükkanı. Dışarıda böyle kıyafetler gördüm. Sanırım özel günlerde giyiniyor bunları Tatar kadınları. Bunu görünce bir dükkana göz atmak istedim. Magnetler var, takı tokalar var. Böyle çömlekler var. Handmade, это все handmade. Handmade. Hepsi Да. el yapımı diyor abla, hepsi. Не Китай, no Китай. No Kitay. Handmade. Да. El yapımıymış hepsi. Burada böyle farklı şeyler de satıyor ablamız. Takalım bakalım. О, красота. Ses başıma. Bayağı güzel oldu ha. Yakıştı bence. Gittiğim yerlerden böyle ufak tefek bir şeyler almayı seviyorum. Ama tabii ki de taşınabilecek ve zarar görmeyecek bir şeyler. Mesela güzel, şimdi katlar çantama koyarım. Zarar da görmez. Sokakları tekrardan göstereyim. Ufak ufak videonun sonuna gelelim dostlar. Bir sürü böyle kafe, restoran var burada. Oteller de var haritadan gördüğüm kadarıyla, ki hala haritam çalışmıyor. Böyle yönümü kendim buluyorum gibi. Karşı. Pakuşa. Yok abi sağ ol. Yedim ben. Türkçe biliyor mu, anlıyor mu? Ha o arkadaş biliyor. Ha biliyorlar. Şakir. Eyvallah. Tur mu yapıyorsunuz? Ne turu yapıyorsunuz? Yok, tur. Jip tur. Ha jip turu. Чукоткали, Ага. Свято-Успенский монастырь. Ha, Тут manastır. меня сливают. Ha tamam. Eyvallah abi sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol abi sana. Allah razı olsun. Otobüsler nereden kalkar Автовокзала? Автовокзал, она остановка. Ha Astanovka'ya. Она. Oradan. Да, вот белый стеклянный, видишь? Ага. Вот оно, оно. Tamam. Eyvallah abi sağ ol. Sen mi biliyordun Türkçe? Sen mi biliyorsun Türkçe? Sen mi biliyorsun Türkçe? Türkçe. Türkçe biliyorsunuz mu? Biliyorum. 50-50. Tamam. Ha Şakir abi. Nasılsın abi? Sağ ol abi, sen nasılsın? Allah'a Dediler ki Şakir abi Türkçe biliyormuş. Bir konuşayım istedim seninle. Nasılsın? Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyiyim, Türkiye'den geldim, geziyorum. Maşallah. Yakışmış mı şapkam? Pek güzel. Bu Şapka değil, bu tahiye. tahiye. Tahiye bu. Heh, ben onu bilmediğim için şapka dedim. Ha, öğrenmiş oldum bak. Sen buranın Türk'ü müsün? Kırım Tatarı mısın? İyi, evet. Evet. Özünde Bahçesaraylı mı? İyi, evet. Çok memnun oldum abi, sağ olasın. Allah razı olsun. Kendine çok iyi Allah bak. Allah getirsin. Sağ ol Sen abi, görüşmek üzere, eyvallah.
Burada tur yapıyorlarmış. Şakir abiyle de tanışmış olduk. Evet dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Vallahi çok tuhaf durdu, güzel durdu ya. Hoşuma gitti. Şeyle aynı renk. İran'dan bir tane burka almıştım kendime. Yani kendime derken hatıra olarak. Kadınlar güneşten korunmak için takıyorlar. Bir kültür Hürmüz Adası'nda. Çok da güzel bir burkaydı. Onun renginde. Videosu da var bu arada kanalımda, bakabilirsiniz dostlar. İran oynatma listesinden bulabilirsiniz o videoyu. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Bahçesaray'daydık. Kırım Tatarlarını, Kırım Türklerini ziyaret ettik. Han Sarayı'yı gezdik. Birazcık sohbet etmeye çalıştım buradaki insanlarla. Artık ayrılma vakti buradan. Zamanım kısıtlı, o yüzden bir tık hızlı hareket etmek durumundayım. Köpekler de bana bakıyor. İnşallah avlamazlar birazdan. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Adios amigos diyorum. Fes başıma, püskülü ben olayım.